İstanbul Havalimanı'nda lounge'a 2 kez gireceğiniz paraya 10 lounge ziyareti içeren bir üyelik alabileceğinizi söylesem. Üstelik bunun için business class uçmanıza gerekmiyor. Pahalı bir kredi kartı almanıza da gerekmiyor. Şu anda İstanbul Havalimanı'nda IGA Lounge'a tek girişin bugünkü dolar karşılığı yaklaşık 132 dolar. İki giriş yaklaşık 264 dolar. Şimdi diğer rakama bakın. Priority Pass'in 10 üye ziyaretini içeren Standard Plus paketi normalde 329 dolar. Ama ben internette araştırırken özel bir bağlantı buldum. Bu bağlantıdan girdiğinizde Standard Plus'a %20 indirim uygulanıyor. Fiyat 263 dolar. Yani bir tarafta İstanbul Havalimanı'ndaki IGA Lounge'a yaklaşık 2 giriş 264 dolar. Diğer tarafta ise 10 lounge ziyareti 263 dolar. Neredeyse aynı para. Ve 10 ziyaretin tamamını kullanırsanız üyelik maliyetiniz ziyaret başına sadece 26 dolar. İşte bu yüzden bu videoyu çekiyorum. Çünkü bu bağlantıyı normal Priority Pass sitesinde dolaşırken kolay kolay göremiyorsunuz. Yok. Ben Türkiye'den denedim. VPN kullanmadım, indirim kodu girmedim, herhangi bir öğrenci belgesi vermedim, bir üyelik doğrulaması da istemedi. Bağlantıya bastım, Priority Pass'in kendi sitesine yönlendirdi ve indirim otomatik olarak fiyatlara yansıdı. Şimdi size de bunların hepsini gösteriyor olacağım. O bağlantının nerede olduğunu ve nasıl kullanıldığını videonun sonunda da göstereceğim. Ama önce Priority Pass'in ne olduğunu ve hangi paketi almanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Çünkü yanlış paketi seçerseniz %35 indirim bulmanızın bile pek anlamı kalmayabilir. Önce hiç bilmeyenler için Priority Pass nedir? Havalimanlarında normal bekleme alanlarının dışında lounge denilen özel salonlar var. Burada genellikle yiyecek, içecek, Wi-Fi, daha rahat oturma ve çalışma alanları, şu yasaklı olan şeyi içebileceğiniz özel alan, bazı lounge'larda duş, dinlenme alanı ve farklı hizmetler var. Ama lounge'lara giriş normalde ucuz değil. Örneğin az önce verdiğim İstanbul Havalimanı örneğinde tek bir IGA lounge girişi bugünkü dolar karşılığı yaklaşık 132 dolar. Priority Pass'in amacı ise size tek bir havalimanına bağlı kalmadan anlaşmalı lounge ve diğer havalimanı deneyimlerine erişim sağlamak. Priority Pass'in bugün dünya çapında 1900'den fazla lounge ve havalimanı deneyimi bulunuyor. Ve İstanbul Havalimanı'ndaki IGA Lounge'da da Priority Pass ağı içerisinde. Şu anda ekranda gördüğünüz görüntülerin bir kısmı İstanbul Havalimanı'nda, bir kısmı da Atina Havalimanı'nda benim çektiğim lounge görüntüleri. Yani mesele sadece teorik bir üyelik satın almak değil. Sık seyahat ediyorsanız, havalimanında zaten para harcadığınız yemek, içecek ve bekleme süresini daha konforlu hale getiren bir sistemden bahsediyorum. Şimdi gelelim en önemli kısma. Priority Pass'in 3 temel paketi var. Standart, Standard Plus, Prestige. Ve burada sadece yıllık üyelik fiyatına bakarsanız yanlış paketi seçersiniz. Örneğin Standard'ın normal yıllık fiyatı 99 dolar. Benim bulduğum bağlantıda buna %35 indirim uygulanıyor. Yani 64 dolar. Buraya kadar çok ucuz görünüyor ama kritik ayrıntı şu. Standart paket lunch ziyaretlerini ücretsiz yapmıyor. Her lunch ziyaretiniz için ayrıca 35 dolar ödüyorsunuz. Yani 64 dolar ödeyip bütün yıl lunchlara ücretsiz girdiğinizi düşünmeyin. Bu daha çok az seyahat edenlerin paketi aslında. İlginç olan pakete geldik. Ben Standard Plus aldım. Standard Plus normalde 329 dolar. Burada ilk 10 üye ziyareti pakete dahil. Sonraki ziyaretler ise 35 dolar. Benim bulduğum bağlantıda Standard Plus'a %20 indirim geliyor. 329 dolar yerine 263 dolar. Ve tekrar İstanbul Havalimanı örneğini düşünün. IGA Lounge'a 2 kez doğrudan girişin bugünkü dolar karşılığı zaten 264 dolar. Standart Plus paketi ise 263 dolar. Bir tarafta 2 kullanım, bir tarafta 10 ziyaret. Bu bence videodaki en önemli hesap. Üstelik Standart Plus'ı 10 kez kullanırsanız 263 dolar bölü 10 yaptığımızda ziyaret başına üyelik maliyeti 26 dolar gibi bir para yapıyor. 5 kez kullansanız 52 dolar. Yani üyeliği ne kadar kullandığınız çok önemli. Üçüncü paket ise Prestige.
Normal fiyatı 469 dolar. Benim bulduğum bağlantı burada %5 indirim veriyor. Yaklaşık 445 dolar yapıyor. Prestige'de üyenin lunch ziyaretleri paket kapsamında. Misafir kullanımları ise ayrıca ücretli. O yüzden sık sık seyahat eden biriyseniz bir noktadan sonra Prestige daha mantıklı hale geliyor. Hatta mevcut fiyatlarla basit hesap yaptığınızda yılda yaklaşık 1 ila 5 ziyaret için standart, 6 ila 15 ziyaret için standart plus, 16 ve üzerinde ziyaretlerse hakikaten Prestige avantajlı hale geliyor. Tabii seyahat alışkanlığınıza ve kullanacağınız launchlara göre bu değişebilir. Ama paketi seçmenin en mantıklı yöntemi şu. Geçen 12 ayda kaç kez uçtunuz mesela? Bunları düşünün. Veya önümüzdeki 12 ayda gerçekten kaç launch ziyaret yapabilirsiniz? Bunu hesaplayın, ona göre karar verin. Burada şu soru geliyor akla. Benim kredi kartım zaten launch veriyor. Neden Priority Pass alayım? Eğer kullandığınız kredi kartının launch dışında sunduğu mil, kampanya, sigorta veya diğer avantajlardan gerçekten faydalanıyorsanız o kart sizin için daha mantıklı hala. Ama sadece launch'a girebilmek için yüksek aidatlı premium bir kredi kartı taşıyorsanız hesabı ayrıca yapmak gerekiyor. Priority Pass'in benim ilgimi çeken tarafı da bu. Launch erişimini başlı başına bir ürün olarak satın alabiliyorsunuz. Böylece sadece launch istiyorsanız kullanmayacağınız başka bankacılık avantajlarının sizin için ne kadar değerli olduğunu ayrıca düşünüyorsunuz. Ben burada Priority Pass'in her kredi kartından daha iyi demiyorum. Ben şunu söylüyorum. Sadece launch erişimi istiyorsanız bu alternatifin matematiğini mutlaka yapın. Bir başka önemli konu da Priority Pass üyeliği kişiye özel. Örneğin Standard Plus aldınız ve 10 ziyaretiniz var. Bunu eşimle 5 kez gideriz, 10 hakkı kullanırız gibi düşünmeyin. Bu 10 paket ziyareti üyeye ait. Yanınızdaki misafir için ayrıca ücret uygulanabiliyor. Bence o da uygun. 35 dolar gibi bir şeydi. Dolayısıyla 2 kişi seyahat ediyorsanız hesabı buna göre yapmanız gerekiyor. Bir başka konu da şu. Priority Pass'iniz var. Priority Pass'iniz var diye her launch aynı kalitede olmayacak. Bazısı çok büyük, bazısında duş var, bazısında iyi bir yemek var. Bazısı ise küçük, kalabalık. Mesela ben Atina'da bunu gördüm. Dolayısıyla seyahatten önce Priority Pass'in uygulamasından gideceğiniz havalimanındaki launchları bir kontrol edin. Çalışma saatlerine bakın, sunulan hizmetlere bakın, kalış süresine bakın. Örneğin İstanbul Havalimanı'nı dış hatlardaki IGA Launch Priority Pass üzerinden kullanıldığında maksimum 2 saat kalış şartı gösteriyor. Ayrıca Priority Pass üyeliği lounge'ın kapasite sınırlarını ortadan kaldırmıyor. Çok yoğun saatlerde erişim koşulları değişebilir. Priority Pass de lounge erişiminin müsaitliğine bağlı olduğunu belirtiyor. Şimdi gelelim videonun başında söylediğim bağlantıya. Ben Priority Pass'i araştırırken TK Store isimli bir sayfada özel bir Priority Pass teklifi buldum. Bu TK Store'da Kuzey Amerika'da bir üniversitenin sitesi. İnceleyip bakarsınız. Şimdi ekrana veriyorum. Burada şu anda standart pakete %35, standart plus'a %20, prestige'e de %5 ilk yıl indirimi gösteriyor. Ve benim asıl dikkatimi çeken kısım bu değildi. Asıl dikkatimi çeken şey bağlantıya bastığımda olduğuydu. Şimdi ekranda gösteriyorum. Buradaki bağlantıya basıyorum ve beni başka tanımadığım bir alışveriş sitesine götürmüyor. Doğrudan Priority Pass'in kendi internet sitesine yönlendiriyor. O yüzden bu konuda benim için rahat. Çünkü diyorum ki güvenli bir yer. Hani başka yerden alıyor olsaydım sıkıntı olacaktı. Üstelik normal fiyatlar yerine indirimli fiyatları da hemen getiriyor. Ben bunu Türkiye'den denedim. Türkiye'yi seçtim. Herhangi bir VPN falan kullanmadım. TK üyeliğimi doldurmamı istemedi. Öğrenci belgesi istemedi. Kupon kodu istemedi. Linke tıkladım ve teklif Priority Pass'in kendi sayfasında açıldı. Benim gördüğüm fiyatlar standart 99 dolar yerine 64 dolar.
Standart Plus'ta 329 dolar yerine 263 dolar gibi. Ben özellikle Standart Plus'a dikkat ederdim. Çünkü İstanbul Havalimanı'ndaki örneğimizde 2 lunch girişinin bugünkü dolar karşılığı yaklaşık 264 dolar demiştim. Standart Plus'ın kampanyalı fiyatı ise 263 dolar ve içerisinde ilk 10 ziyarette bulunuyor. Bağlantıyı YouTube açıklama bölümüne bırakıyorum. Ama benim söylediğim fiyatları körü körüne esas almayın. Çünkü kampanya oranları değişebilir. Yarın bir bakmışsınız farklı olabilir. Priority Pass fiyatları değişebilir. Döviz kuru değişebilir. Hatta bu bağlantının ileride aynı şekilde çalışıp çalışmayacağını da garanti edemem. Bu yüzden videoyu izlediğiniz tarihten ilk önce bir Priority Pass'in fiyatlarını kontrol edin. Sonra benim aşağıda bıraktığım linki kontrol edin. Ve ödeme yapmadan önce iki fiyatı kendiniz karşılaştırın. Ben bu videoyu hazırladığım tarihte Türkiye'de denediğimde bağlantı çalışıyordu. Ben de o yüzden aldım ve 2 lanca da girdim. Ve benim açımdan işin en ilginç kısmı da hala şu. İstanbul Havalimanı'nda yaklaşık 2 launch girişi parasında 10 launch ziyareti içeren Standart Plus üyeliğine ulaşabiliyorsunuz. Sık seyahat ediyorsanız bunu bence hesaplamadan launch için başka bir ürün satın almayın. Bu video Priority Pass veya TK tarafından ücretli ya da sponsorlu bir şekilde hazırlamadım. Tamamen ben keşfettim ve keşfettiğim için bu avantajlı durumu sizinle paylaşmak istedim. O yüzden sizler de lütfen bu videoyu beğenin ve arkadaşlarınızla paylaşın. Deneyin, denedikten sonra da yorumlarda buluşalım. Takıldığınız yer olursa yine yorumlarda sorun. Cevaplamaya çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.